teşekkürler. Şöyle çıkayım. Hoş geldiniz. Sesim çok patlamıyor mu? Şöyle biraz daha tuttuğumda daha mı iyi acaba? Daha iyi. Tam nerede duracağımı bilmiyorum. Şuradan konuşmam gerekiyor ama ben burada konuşmak istiyorum. O yüzden arada sırada ses gidip gelebilir. Bu kadar heyecanlı bir toplumun karşısında konuşmak gerçekten bana da heyecan veriyor. Bu konuşmanın çıkış noktasında Metis Yayınları'ndan çıkmış bir kitap, editörlerinden biri şu an hemen önümde. Aynı zamanda eski hocam oluyor Boğaziçi'nden. Kendisine önce buradan bir teşekkür ediyorum Ayfer Bartu'ya. Yeni İstanbul çalışmaları. Bu konuşma oradan yürüyüp çıkmış bir konuşma. Ama başka bir yere doğru gideceğim. Çok böyle büyük bir hikaye anlatacağım. Genelde böyle yapmamayı tercih ediyorum ama büyükçe bir hikaye anlatacağım. Hikayenin başında da bir ufak anı paylaşmak istiyorum. Atlas Sineması'ndaydı. Yaklaşık bir 10 sene önce yanlış hatırlamıyorsam. Bir belgesel gelmişti, Şavaklar. Pastoral hayat, bu böyle bir göçebe topluluğu anlatıyor. Koyunları var. Koyunlarla çok geniş bir coğrafyada geziyorlar. Ve işte seyreden seyirci İstanbullu, orta sınıf diyebileceğimiz bir grup. Filmi büyük bir hayranlıkla seyrediyorlar. İşte koyunlar, insanlar, kardeşlik, dostluk, her şey ne güzel, doğanın içinde yemyeşil hayatlar yaşanıyor bir noktada. Bir kadın bir at tepeyi çıkamadı diye elindeki sopayla ata vurmaya başladı filmde, belgeselde. Bu uzun sürdü. Yani 1, 2, 3, 4, 5, tak. O vurma sahnesi uzadıkça salondakilerin böyle bir sıkıntı basmaya başladı. Herkes bir rahatsız oldu. Of dedi, bu nasıl bir şey böyle dedi. Bir anda o pastoral hayat, yani o koyunlarla doğanın içinde yerleşik hayat, yani güzel güzel yaşayan insanlar bir anda korkunç bir şiddet hikayesi ortaya çıkardı. 10 sene bu hikaye böyle kafamda döndü durdu. Yani bizim mesafemiz ne gerçekten de? Doğa deyince, köy deyince, hayvanlar deyince gerçekten nasıl bir mesafeden bakıyoruz? Onlarla beraber çok sevgi dolu hayatlar, köylüler ne güzel hayvanları tanıyorlar vesaire ama bir yandan da yoğun bir şiddetin olduğu bir alandan bahsediyoruz. Şu anki şiddetten de bahsedeceğim. Buradan yola çıkacağım. O hikayeye bir noktada geri döneceğim. Ama yapmak istediğim bu böyle uzun ölçekli, geniş ölçekli bir hikaye anlatmak istiyorum. Amerika'ya uzanan, Türkiye'ye geri gelen, işte Çin'e giden arada falan böyle karmaşık bir hikaye. Hepsini bir noktada toplamak istiyorum. Derdim de şu, son 200-300 senede, şöyle geçtiğim zaman tuhaf mı oluyor? Son 200-300 senede önemli 2 tane kırılma olduğunu iddia edeceğim. Bu kırılmalardan bir tanesi şu, dünyanın merkezi değişti. Bu şimdi tuhaf geliyor dünyanın merkezi deyince. Hemen şöyle bir görselle ne kastettiğimi anlatayım. İlk başta anlaması zor. Bir harita, bir dünya haritası ama bizim bildiğimiz şekilde değil, başka türlü tasarlanmış. Sene yaklaşık işte 1700-18. yüzyıldayız. Bu bir Çin haritası. Çinlilerin dünyayı başka türlü hayal ettiği, kendilerini de merkeze koydukları, şurada bir yere, merkeze koydukları bir haritadan bahsediyoruz. Yani çözemediyseniz diye gösteriyorum, şuraları Amerika, Afrika'yı zaten görmüşsünüzdür vesaire. Avrupa işte merkezde değil, başka bir yer merkezde. Son 300 senede bu ilişki değişti. Başka yerlerin kendilerini merkezde görebilme ihtimalleri azaldı. Bizim alışık olduğumuz şu anki harita bu. Şuna bakar bakmaz evet, dünya haritası budur diyoruz. Orada da bir tane Avrupa var. Çevresinde diğer bütün ülkeler dizayn edilmiş. Şimdi Amerika'da başka türlü, Amerika merkezli başka haritalar var. Enteresan olan şu, bütün bu merkezin değişmesi sadece temsili seviyede olan bir şey değil, sadece haritalar, görseller, düşünceler değil, hakikaten maddi anlamda merkez değişti. Şunu kastediyorum, 2 örnek. Ben bir akademisyenim. Misal, Babil İmparatorluğu ile ilgili bir meseleyi çalışmak istiyorum, Hindistan. Bu meseleyi çalışmak istiyorsam Osmanlıca bilmem yeterli değil. Aynı zamanda mutlak surette İngilizce bilmem gerekiyor ya da Fransızca ya da Almanca bilmem gerekiyor. Bütün ağlar, bütün bu çalışmayı yaptıktan sonra gidip bunu Oxford'da, Cambridge'de, Almanya'da, orada, burada, New York'ta sunmam gerekiyor. Yayınlarımı İngilizce yapabilmem gerekiyor. Yani bütün ağ, iki ülke arasındaki, iki coğrafya arasındaki ilişki dahi dönüyor ve başka bir yerden geçerek tekrar tesis ediliyor. Şimdi bu önemli, hayvanlar meselesine gelirken bu bir yerde aklımızda dursun istiyorum. Bu sadece, nasıl diyeyim,
akademik seviyede düşünce sisteminde de değil. Herhangi bir üretim şeklinde neredeyse bütün kalemler bir merkezden, çeşitli merkezden, özellikle bir merkezin ağırlığı var burada. Bir merkezden dönüp geliyor. Yani şu mesela, yani derslerimde verdiğim bir örnek, Adıyaman'da bir çiftçi. Toprağı var, toprağını ekiyor. Aradaki ilişki çok doğrudanmış gibi varsayıyoruz. Halbuki hiç değil. Tohumlar başka bir yerden geliyor. Birkaç tane şirket var. İşte Monsanto, Bayer vesaire. İlaçlar başka bir yerden geliyor. İlaçların envai çeşidi var bu arada. Mantar ilaçları, ıt ilaçları, bıt ilaçları. Traktör başka yerlerde dizayn ediliyor. Onun için petrol başka bir yerlerden geliyor. Ve bütün bu akış esnasında enerjisinden bütün o materyallere kadar çeşitli merkezleri kat etmesi gerekiyor. Ve tam da bu merkezleri kat etmesi hikayesi, yani o ağların kırılması ve yeniden tesis edilmesi, ufak başka mekanlarda oluşan bu devri daimlerin kırılıp başka bir yerden geçecek şekilde yeniden tarif edilmesi kolonyalizm diyeceğim. Bu 300 senede kırılan ve yeniden dizayn edilen bir harita. Ve bu harita sabit değil bu arada. Yani sürekli içinde bir hikaye var. Sürekli başkaları ben de bu haritanın bir yerinde, bu akışların bir yerinde olmak istiyorum diyor. Bu birincisi. İkincisi ise bu merkezin değişmesinin ne anlama geldiği üstüne konuşacağız. İkincisi ise enerji kaynakları değişti. Enerji kaynaklarının değişmesinden şunu kastediyorum. Eskiden uzun insanlık tarihinde diyeceğim, çok önemli bir dilimde insanlar güneş enerjisine bağlıydı. Güneş enerjisinden de kasıt, güneşten gelen enerji bitki oluyor. Bitkileri tahıl olarak depolarda saklayabiliyoruz. Hayvan oluyor. Görece dağınık bir enerji. Dağınık güneş enerjisinden kömür petrole geçtik. Bu dev miktarda bir enerji. Yani çok kısacık, küçücük, dar bir alandan inanılmaz boyutlarda enerji çekebiliyoruz şu an. Ve bütün yaşadığımız hayatı çok kısa bir zaman içerisinde bu enerji modelleri, yani enerjinin yeniden başka türlü dizayn edilmesi değiştirdi. Enerjinin yoğunluğuna dair sadece bir büyüklük vermesi açısından söylüyorum. Şu an bir senede tükettiğimiz enerji miktarı, bu fosil yakıtlardan bahsediyorum, bütün dünyada 400 sene boyunca yaşamış zamanında hayvanların, bitkilerin ölmesi ve yakıta dönüşmesi ne demek? Korkunç bir enerjiden bahsediyoruz. Ve bütün bu enerjinin akışının çıkarılması ve dağıtılmasının değişmesi, bunun bir sürü aracı var, bunun bir sürü siyasi veçesi var bu arada. Yani enerji tök diye kendiliğinden olmadı. Her defasında belirli kararlar verildi. Bambaşka bir yeni düzen çıkardı ortaya. Buna materyallerin yeni düzeni diyorum burada. Yani tarım topraklarına çok yakın olmadan üst üste yaşanabilir hale geldi. Yeni bir mekansal dağılım bu. 15 milyon insanı üst üste yaşatabilmek için başka türlü bir şey gerekiyor. Artık hepimiz tarımın olduğu toprağa hemen yanaşıp oturmak zorunda değiliz. Şimdi bunlar enteresan bir yandan. Hayvanlar açısından şöyle bir noktayı vurgulamak istiyorum. Bu dönem çok kabaca anlattığım ama farklı ülkelerde farklı şekillerde işlemiş, bu vurguyu bir daha yapmak istiyorum. Bu dönem çok önemli bir kırılmaya yol açtı. Hayvanlarla ilişkilerimiz değişti. Emek olarak kullanılan hayvanlar, yani işçi olarak kullanılan hayvanlar bu yeni düzen içinde artık işçi olmaktan çıktılar. Bu yeni bir şey. Yani tarlaları sürmekten bahsediyorum. Birazdan köpeklerden, kedilerden bahsedeceğim. Yani işçi derken bir işimizi yapan hayvan olmaktan çıktılar. Onun yerine sadece yemek olarak var olan hayvanlara dönüştüler. Özellikle inekten, mandadan, koyundan, tavuktan bahsedeceğim. Bu enerji sistemlerinde çalışmak bir yandan da çok büyük ölçekli. Biraz da belirlenimciymiş gibi kulağa geliyor olabilir ama tekrar ediyorum, her defasında orada siyasi bir karar var. Ama mesela Osmanlı tarihini böyle anlatmak mümkün mü? Soru bu. Biz Osmanlı'yı genelde doğal sınırlarına ulaşıldı, artık düşmanlarla oldu, işte bundan sonra Yavuz bilmem deli padişahlar çıktı ve şöyle oldu. Halbuki Osmanlı bir yanıyla da bu yeni enerji sistemine intifak edemedi. Çok uzun bir süre. Başka türlü ağlar kuramadı, başka türlü üretim ağları oluşturamadı ve Avrupa karşısında dayak yemesinin bir anlamıyla da sebebi, hikmeti buydu. Yani başka türlü anlatmak mümkün bütün bu hikayeleri. Biraz daha insansız, biraz daha makro ölçekte. Şimdi bütün bu süreç, bütün bu süreçte iki tane şey toparlamaya çalıştım aslında. Bir, akışların yeri değişti. Başka türlü dünya haritaları çıktı ortaya, temsilleri çıktı ama sadece temsil değil bu anlatmaya çalıştım. Aynı zamanda hakikaten materyallerin dolaşım ağları değişti. Bir de enerji kaynakları değişti.
Şimdi az önce dedim ya, emek olarak hayvan düştü. Artık daha az emekçi hayvan yaşamaya başladı. Ama hayvanlar bir yerde birikmeye devam etti ve bu hayvanların birikme modeli bizim o güne kadar, 19. yüzyıldayım şu an, o güne kadar görmediğimiz başka bir ölçekte birikmeye devam ettiler. Büyük hayvan pazarlarında, büyük çiftliklerde. Bu çiftliklerin ilk çıktığı yer de Amerika, Chicago. Hatta tam da bir yer söylemek gerekirse yeni bir merkez ortaya çıktı. Bütün çevresindeki ağı değiştiren, kıran, başka türlü hayatları, geçimlik ekonomileri bozan ve yeniden her şeyin, bütün et üretiminin burada Chicago'dan geçecek şekilde yeniden tesis edildiği başka bir ağ çıktı ortaya. Bu o kadar acayip bir hikaye ki Chicago'nun tarihi. Birkaç şey birden oluyor. Bir kere bütün bu ağın kırılması için önce eski ağların, yereldeki ağların yok edilmesi gerekiyor. Yani bu sadece böyle bir, nasıl diyeyim, barışçıl bir geçiş değil. Bayağı şiddet içeren bir geçiş. O dönemde bütün bu ağın kırılması için öncelikle çevrede yaşayan yerlilerin imha edilmesi gerekiyor. Ki topraklara el konulabilsin. Ki o topraklara ardından Mısır ekleyebilsin. Ardından Mısırlar trenlerle Chicago'ya taşınılsın. Ardından Chicago'da büyük büyük kocaman hayvanlar beslenebilsin. Ama işin çıkış noktasında önce boş topraklar gerekiyor. Önce başka türlü yaşam formlarının bozulması gerekiyor. Bu hikaye 1870'ler bir anda bir hız kazanıyor. Bunun çeşitli sebepleri var. Yani başka sebepleri de var ama kabaca 1870'te 20-40 milyon civarında bufalo öldürülüyor Amerika'da. Bu çok hızlı. Öyle öldürülüyor ki bu arada, yani o kadar şiddetli bir geçiş ki bu. İşte trende giden insanlara silah dağıtıyorlar. Geçerken sürü halinde yaşayan biz onları oradan trenden öldürebilirsiniz diye. Yani tam olarak kullanmıyorlar bile. Tam olarak ekonomik bir sebebi bile yok. Ekonomide kullanılıyor ama tam olarak değil. Hayvanlar çürüyor olduğu yerde. Ve bunu da bile isteye yapıyorlar. Şu Philip Sheridan'ın 1877'de söylediği cümle, tahmin ediyorum okudunuz. Bufalo avcıları bu sinir harbine dönmüş Kızılderili sorunu çözmek için son 30 yılda ordunun yaptıklarından daha fazlasını başardı. Bütün bu beyazlarla yerlilerin savaşı aslında hiç de öyle bir anda olmuş bir şey değil. Hakikaten birkaç yüzyıl sürüyor. Yerler aman hemen teslim olmuyorlar. Fakat bu savaşın böyle dananın kuyruğunu kopartan yer belki de burası. Çünkü bufalolara bağlı bir yaşam kurmuş insan gruplarından bahsediyoruz. Yani şunu kastediyorum, onlarla beraber hareket ediyorlar. Bütün ritüel sistemleri ona bağlı. Göç sistemleri ona bağlı. Hayvanlardan besleniyorlar ama aynı zamanda hayvanlarla başka türlü ilişki. Yani bütün hayatlarının merkezinde bizon var. Yani bizonu yok ettiğin zaman, Philip Sheridan'ın burada söylediği gibi, aslında yerleri de yok etmiş oluyorsun. Bu kaynaklardan yoksun bir grup hayatta kalamaz diyor. Barış adına bırakın da bufaloları öldürsünler, derilerini yüzsünler, satsınlar. Tek bir bufalo dahi kalmayıncaya dek. Avcıların ardından çevreleri gelişmiş bir medeniyetin üyeleri olan sığır ve kovboylar şenlendirecek. Çok acayip. Bu da o dönemden bir fotoğraf. Bizim bugün Buffalo Bill falan diye andığımız böyle popüler kültüre girmiş bir takım karakterler aslında tam da o dönemin hikayesi. Yani bu kadar büyük bir cinayetin arkasından bir yandan da onun karikatürlerini çizebilme hali. Buffalo Bill Batı'nın efsane isimlerinden biri. Efsane çünkü aslında orada kocaman bir halt yiyor. Şu da Red Kit'ten. Şunu belki biliyorsunuzdur. Çeşitli yerlerde sürekli bu Buffalo Bill figürü çıkıyor. Buffalo Bill bu arada Buffalo'ları en çok avlayan avcılardan biri olduğu iddia ediliyor. Doğru, yanlış, ayrı bir hikaye. Tekrar geri geldim. Bütün bu boşalan alanlara bambaşka şekilde yeni tarım usulleriyle, yeni üretim modelleriyle yeni bir dünya yerleşiyor diyeceğim. Bu dünyayı anlayabiliyorsunuz. Yani başka türlü bir üretim ağı, başka türlü bir üretim modeli. Bütün bu ağ Mısır'dan başlayarak öncelikle, yani tarım ürünlerinden başlayarak trenlerle taşınan hayvanlar Chicago'da toplanıyor. Çünkü kovboyların böyle koyunları, inekleri taşıması da çok zor, sığırları taşıması da çok zor. Trenlerle taşımaya başlıyorlar. Çok acayip. Ve bunun da ucuz olduğunu düşünüyorlar. Aslında bugünden baktığımızda iklim değişikliği vesaire gibi konularda düşünsenize aslında çok pahalı. Yani bütün sınırları alıyorsun petrol kullanarak. Çünkü petrol çok ucuz, çünkü petrol çok fazla, çünkü petrol çok fazla enerji. İnanılmaz miktarlarda hayvanı oradan buraya, buradan oraya, şuradan oraya devamlı naklediyorsun. Sadece hayvanları da değil, yani her şeyi. Onların yiyeceklerini de aynı zamanda. Buzları taşıyorsun ki kestikten sonra hayvanlar hemen bozulmasın. Başka yerlerden böyle dağlardan buzlar çekiyorlar, başka yerlere taşıyorlar. Bu dönem Chicago bir hayvan şehrine dönüşüyor. Bir sürü görsel, şöyle bir hızla geçiyorum. Bir borsa kuruluyor ve burada olan hikaye hayvanlar bir şekilde piyasa mekanizmaları, zaten alınan satılan hayvanlar bu arada,
Ama piyasanın başka bir haline geçiyorlar. Başka bir merhale başlıyor orada. Spekülasyon yapılabiliyor bu hayvanların üzerinden. Acaba gelecek yaz ineklerin artışı mı olacak, azalacaklar mı? Ne olacak? Ne kadar ineğe pazarlanacak? İneklerin piyasa fiyatı üzerinden spekülasyon yapan borsa simsarları çıkıyor ortaya. Şöyle bir alandan bahsediyoruz. Bu dev. Daha o ana kadar hayal edilmemiş bir düzen var burada. Ve dediğim gibi sadece Chicago'nun kendi iç meselesi değil, bu bütün çevresini, Amerika'nın uzak noktalarını birbirine bağlayan bir alan ve bir süre sonra buradaki hayvanlar Avrupa'ya dahi gönderilir hale geliyor. Yani başka yerlere uzanan yeni bir ağ çıkıyor ortaya. Ve trenler, başka ulaşım modelleri, petrole dayalı, fosil yakıta dayalı başka ulaşım modelleri bu mekanizmanın ana hattını oluşturuyor. Toparlayayım buraya kadar en azından ne dediğimi. Mekandaki ağlar kırılıyor. Bu şiddet hikayesi. Piyasada birikimi tekelleştirecek yeni ağlar kuruluyor. Finans kapital ortaya çıkıyor bir yanıyla. Bu esnada istisnasız olan bir şey neredeyse enerji sarfiyatı artıyor. Enerji sarfiyatı yani şöyle bir ekonomik modelin içindeyiz. Ne kadar enerji harcarsak, ne kadar çok petrol harcarsak, yaptığımız üretimi ne kadar çok petrol harcayarak yaparsak o kadar iyi bir iş yapıyoruz kafası. Ve bu bir anda bütün hikayeyi değiştiriyor aslında. Yani daha sonra soru cevap kısmında bunun bedelleri üstüne konuşabiliriz, alternatifleri üstüne konuşabiliriz. Bir de tekrar ediyorum, hayvanlar emekçi olmaktan çıkıyorlar. Gündemden düşüyorlar, et haline geliyorlar. Başka bir ilişki kuruluyor hayvanlarla. Hepsi büyük çiftliklere kapatılıyor. Şimdi Amerika hikayesi bu ama bir yandan da Amerika hikayesi değil. Çünkü bunun başka şekillerde, başka hatlarını, başka coğrafyalarda takip etmek mümkün. Türkiye'de de bunu takip etmek mümkün. Türkiye'de de çok yakın zamanlarda, 1990'larda çok büyük bir kırılma yaşandı aslında. Biz hani tüketici pozisyonundan bunu görmek çok kolay değil. Ama aslında çok büyük bir kırılma yaşandı. Kırılma kabaca şöyle, ordu büyük bir karar verdi. Biz dedi, gerillerle mücadele etmek istiyorsak köyleri boşaltacağız. Bir sürü köy boşaltıldı. Bu esnada 1 milyon civarında insanın köyünden edildiği raporlandı. Tam olarak sayı yok. Hatta o dönemde, yanlış söylemeyeyim şimdi, 1995'te yapılması gereken nüfus sayımı dahi yapılmadı. Yani tüm bu sayılar bir yandan da örtbas edilmeye çalışıyor. Çok acayip. Nüfus sayımı yapılmadı. Türkiye'de her 5 senedir yapılıyordu. Şimdi bir kısmınızın hatırladığını tahmin ediyorum. Evde oturulurdu. Nüfus memurları gelirdi. Bizi kafa kafa sayarlardı. O 5 yılda yapılmadı. Sonradan adrese dayalı kayıt sistemine geçildi falan. Yani orada başka bir tür bir kırılma var. Bu dönem sadece insanlar yerlerinden edilmedi, aynı zamanda başka bir hikaye, sürekli sızan bir hikaye var. Benim de çalıştığım konulardan bir tanesi bu. Şöyle hikayeler. Köyler basılıyor. Çok sayıda asker şehit oluyor iki yanına. Sonra binlerce hayvanı öldürüp salgın hastalık olmasın diye suya attılar. O kadar hayvan leşi vardı ki suda, su durmuştu, akmıyordu. Olanı başka türlü ifade edeyim. Bütün bu köy boşaltmaları esnasında aynı zamanda insanların bir daha köye geri dönememeleri için, yani o alanı boşaltmak için, oradaki mekanı kırmak için, orada var olan akışları kırmak için daha doğrusu, buna literatürde yaşam alanları denebilir. Yani insan hakkı ihlali değil bu sadece, aynı zamanda yaşam alanının ihlali. Büyük ölçekli bir operasyon yapıldı. Bir tür savaş. Bu operasyonun birçok tanıklığı var. Kendi çalışmalarında da çıkıyor. Ama mesela şunlar, hepimizin de bildiği bir yandan devlet yaylaları yasakladı bize, yüksek dağlara mayın döşediler. Gezici hayvancılık yapan biri için bu hayvancılığın sonu anlamına geliyor. Yani mayın döşendiği için. Güvenlik sebebiyle ama bir yandan da orada başka bir sonucu daha alıyor. Yaylaya gidemeyince hayvancılık yapamaz olduk. Aile başına 100-150 tane küçükbaş hayvanımız vardı. Hepsi eve aldı gitti. Devlet hepimizi kendisine muhtaç etti. Muhtaç kalınca korucu olmayanlar da mecburen korucu oldu. Bu cüzi korucu maaşıyla bir kişi 10 kişiyi geçindirmek zorunda kaldı. Böyle pek çok hikaye var. Şimdi buradan yürünüp Türkiye ile ilgili bambaşka hikayeler anlatılabilir. 90'larda ne oldu, İstanbul'da işte krolar geldi, şehir bozuldu falan hikayelerin arka planında aslında neyi görmemeyi başardık gibi hikayeler anlatılabilir. Bu hala devam ediyor. Gazetedeki haberlerden takip ediyorum. 75 katır kurşun öldürülüyor, 97 katır öldürülüyor vesaire. Yani sürekli hayvanlara da yönelen bir şiddet var. 2000 yılında insanlar tabii evini yurdunu bırakınca, köylerini bırakınca topluca başka mekanlarda biriktiler. Bu mekanların büyük bir oranda da önemli bir, yani işte Kızıltepe'de mesela,
Siirt'te, Batman'da, Şırnak'ta, Diyarbakır'da, sadece İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da değil. Siirt'te 2000'lerin başında 45 bin sığır, koyun, keçiye karşılık 98 bin insan yaşıyordu. Giden gören insan ay ne kadar geri kalmışlık hikayesi anlatabilir ama hikayenin arkasında aslında bir hafta içinde arada sırada yani geliyor ordu diyor ki bir hafta içinde burayı terk edeceksiniz yoksa biz tekrar geleceğiz diyor. Geldiklerinde nahoş şeyler oluyor. Bir hafta içinde mesela evini bırakmak zorunda kalan insanların hikayesi. Alıyorlar hayvanlarını ve bir yerlere doğru gidiyorlar. Biriktikleri yerler var. Şimdi bu hikayenin yarısı, az önce anlattım ya bufaloların yok edilmesi, topluca yok edilmesi başka bir alanı mümkün kıldı. Başka bir üretim şeklini, başka bir sermaye birikim şeklini. Burada da benzer bir hikaye oluyor aslında. Önce şu sayıları göstereyim bu arada. Bunlar benim TÜİK'ten derlediğim sayılar. Keçi koyun sayıları bu Türkiye'deki. Türkiye'deki toplu rakamlar. 1991'deki rakama bakın. 2001-2005 dönemine kadar gelin. Sayılar 90'lardan itibaren düşmeye başlıyor. Sonra çıkış var, çıkışın hikmetinden bahsedeceğim. Bunu coğrafi olarak dağıtıyorum bu arada. Yani şu anlama geliyor. İşte Mardin, Batman, Şırnak, Siirt bölgesine baktığım zaman düşüşün radikalliğini yani dikliğini görüyorsunuz. Tekirdağ, Edirne, Kırklareli'de gene düşüş var başka sebeplerden ama çok daha yumuşak bir düşüş. Sayıları anlayabildiğiniz yani bir daha açıklamama gerek olmadığını düşünüyorum. Yani belli bir coğrafyayı çok daha sert vuran bir şiddet dalgasından bahsediyorum. Keza inekte de. Şu kültür ve yerli ırk arasındaki farklara bakın. Kültür genellikle yurt dışından getirilen ithal ırklar. Bunlar işte kaliteli ırk diye geçiyor. Süt verimleri daha fazla, daha ağırlar, daha iyiler, daha şeyler, daha onlar bunlar. Yerli ırklarsa verimsiz olduğu addedilen. 1200 işte sayıları görüyorsunuz. 1994 ırklarsa 6 milyon, 6,5 milyondan 2 milyona düşüyor. Büyük bir değişim yaşanıyor. Yani bütün bu şiddet başka türlü bir üretime mümkün kılıyor. Bu başka türlü üretim ithal ırkı biraz anlamakla mümkün. İthal ırk dediklerimiz genellikle merada gezmiyor. Çayırlarda dolaşmıyor. Zaten Türkiye'de buna uygun pek de bir alan yok. Yani gerçekten devlet uygun politika üretmek isteseydi ya da şuradan geleyim. Enteresandır ineğin anatomisi. Uzun bir dili vardır. Otu çeker, böyle dolar diline çekerek kopartır. O yüzden de uzun ot ister. Şimdi Türkiye coğrafyasında çok büyük bir bölge buna münasip değil. Bazı yerler işte Erzurum'da, yüksek yerlerde falan yapılabiliyor. Ama büyük oranda keçiye koyuna uygun bir coğrafya. Ama devlet gene de buna rağmen özellikle ithal ırka teşvik veriyor. Hem de büyük teşvikler veriyor. Öyle teşvikler veriyor ki hatta rakamla geleyim. İşte 2002 yılından 2012, o 10 senelik dilimde mesela işte 50 hayvan üzerindeki çiftliklerin sayısı yaklaşık 6 kat arttı. 4000'den 24.000 üstüne çıktı hatta. Şimdi bu sayı giderek artıyor. Bu yeni bir üretim modeli. Yeni bir üretim modeli derken şunu kastediyorum. Bu hayvanın, kültür ırkının durduğu yerde merada kendi otuyla beslenmesi mümkün değil. Dışarıdan yem gelecek. Bütün bu ağlar başka yerlerden gelen girdiler anlamına geliyor. Yemi dışarıdan geliyor. Antibiyotiği dışarıdan geliyor. Kakalarını toplayıp bir yerlere atmak için başka türlü mekanizmalar gerekiyor. Yüksek teknoloji gerekiyor. Kendileri çiftleşemiyorlar. Suni dölleme denen bir sistem var. Bunun laboratuvarları vesaire var. Böyle dönen bir hikaye var. Yani bütün üretim ağı başka türlü bir sermayenin, daha az sermayenin daha çok para biriktireceği yeni bir sisteme geçiyor. Bu sistemde büyük gruplar hayvan bakmıyorlar, işçi oluyorlar. Belli bir tesiste çalışıyorlar. Makinalarla işlenen bir sistem oluyor. Çok petrol harcanıyor. Üretim daha fazla oluyor. Fakat maliyetleri görünmeyen maliyetleri de daha fazla oluyor. Çok fazla petrol harcanıyor. Yani hayvan duruyor durduğu yerde, çevresinde bütün dünya dönüyor. Yemiydi, otuydu, bu her şey. Bütün dünyanın döndüğü, hayvanın sabit durduğu bir sistemden bahsediyoruz. Bu çok yakın zamanlarda oldu. Yani ve şu an bütün bu yemler, Türkiye'de biliyorsunuz yasa da geçti. Şu an yenilen ineklerin tamamı genetiği değiştirilmiş. Tamamına yakını değil, tamamı demeyeyim ama tamamına yakını. Türkiye'de işin enteresan tarafı genetiği değiştirilmiş tarım yapmak da hala yasak. Şu anlama geliyor yani hayvan üreticisi için. Sen bunu dışarıdan 4 tane şirket var, bu 4 tane şirketten alacaksın. Hikayesi. Orada genetiği değiştirilmiş tarım yapılsın anlamında söylemiyorum. Olanı anlatıyorum. Bütün bu meseleyi biraz daha detaylı bir şekilde şu dergide beraber çıkardığımız bir dergi arkadaşlarla yakın zamanlarda yazdık. Türkiye'deki ekolojik
dönüşümler ne anlama geliyor, toprak el değiştirmeleri, bankalar, sermaye grupları bu işi nasıl yapıyor, zeytincilik nasıl değişiyor, kentsel dönüşüm bununla nasıl bağlanıyor, ilgilenenler için şu dergi, yakın zamanda çıktığı bir sene olmadı daha. Şimdi burada anlattığım teknikler yani hem diğer coğrafyalara hem diğer türlere uzanıyor. Yani giderek genişleyen bir disiplin mekanizmasından, bir kapatma mekanizmasından bahsediyorum. Bir ufak bölüm okuyacağım. Bu yaptığım konuşma aynı zamanda T24'de işte gelecek hafta zannediyorum bir yazı yazdım. O yazının bir devamı aslında. O yazıda başka bir şey anlatacağım. Ama o yazıdan ufak bir bölüm. Buradaki Manisa'daki tavuk çiftlikleri, bütün hayvanların kapatıldığı yepyeni bir sistem var. Bu yepyeni sistemde üretici gerçekten tavuk çiftliği işletiyor ama tavuk çiftçisi değil. Ne kastettiğimi anlatayım. Büyük şirketler var. Bildiğimiz markalar var yani tavuk, yumurta vesaire. Et tavukçuluğunda ürettirdikleri insanlar gerçekten o şirkette çalışmıyorlar. Sözleşmeli işçi gibiler. Çiftlik onların 45 işte neyi şöyle anlatayım daha doğrusu. Civcivler getiriliyor. Çiftliğin sahibine teslim ediliyor. Tamam mı? 45 gün sonra da geri alıyorlar. Üretici sözleşmeli olarak çalışıyor buradaki insanlar. Kilo başına para alıyorlar en sonunda. Zayiat %7'yi geçerse kendisinden para kesiliyor üreticinin. Bu sistemde metrekareye 16 tane hayvan düşüyor. Hayvanlar genetiği değiştirilmiş proteinli, katkı maddeli yemlerle besleniyorlar. Antibiyotikle havas oluyorlar. Bu dünyada görüp görecekleri bir 4 duvar. O da yalnızca 1,5 ay. 45 gün. Sonra da kesimhane. Çiftleşemiyor, koşamıyor, hatta doğru dürüst yürüyemiyorlar. Ziraatleri şişirilmiş, kemikleri ağrı çekmesin diye inceltilmiş, kırılganlı, tanta dövmüş hayvanlar. Başlangıçta, o 45 günlük başlangıç süresinde tavuk çiftliklerine fazladan civciv konuyor. Örneğin 13.000 kapasitesi olan bir yere 18.000 civciv konuyor. 30 gün sonunda canlılar nefes alamaz hale geldiklerinde şirketin kamyonu gelip 4-5 binini alıyor. Geri kalanlara yer açıyor. Böylelikle işletme tam randımanlı çalışmış oluyor. Erken alınanlar öğütülerek çok sevdiğimiz kedi köpeklere mama yapılıyor ya da işte gördüğünüz pil çevirmeler haline geliyorlar. Bunun adına seyreltme dönüyor. Böyle sistemler dönüyor, bir sistemden bahsediyoruz. Tavukta, inekte benzer mekanizmalar var. Tekrar ediyorum, bütün bunları anlatmam. Başka bir merkezin üzerinden geçen yeni ağlar tesis ediliyor. Bir, hani başta söylediğim. İkincisi, bütün bunu yaparken enerji sarfiyatını arttıran, azaltan değil, arttıran bir takım teknikler uygulanıyor. Çünkü ekonomilerin büyüme olarak adlandırılan o kalemleri ne yazık ki bu şekilde tasarlanmış. Ve başka türlü tasarlanabilir bu arada. Yani en sonunda soru cevapta belki hani başka ne olabilirdi? Bunun dışında başka bir üretim mümkün mü? Ama fakirler nasıl doyacak? Bütün dünyayı beslemek için 7 milyar oldu falan gibi pek çok soru olacağını tahmin ediyorum. Hepsinin başka türlü modelleri var. Şimdi belli bir hayvan grubundan bahsettim şu ana kadar aslında farkındaysanız. Yemek olarak gördüğümüz hayvanlar. İşçi olamayan artık yemeğe dönüşmüş. İşte tavuklar, inekler, koyunlar vesaire. Bir de kediler, köpekler var. Bunların hikayesi biraz daha farklı bir yol izliyor. Ve bunların hikayesini de şehri anlamak için belki bir kez daha düşünmek gerekiyor. Şuradan başlayabilirim. Uzun bir zamana kadar, köpeklerden daha köpekleri o dağılarak anlatacağım. Uzun bir zamana kadar bu hayvanlar da aslında işçi. Şu anlamda Osmanlı'da belediyecilik hizmetleri daha o kadar gelişmemişken köpekler en büyük belediye hizmetlisi. Yaptıkları da çok basit. Plastiğin olmadığı bir dünyadayız. Yani bizim bugünkü bildiğimiz çöpler yok. Yemekleri yiyorlar ve toprağa karıştırıyorlar. Bu inanılmaz kıymetli bir iş bu arada. Yani kimsenin çöpleri toplayamadığı bir ortamda bu hayvanlar elzem. Ve başka coğrafyalarda başka hayvanlar bu işi yapmış. Mesela New York'ta domuzlar yapmış. Çeşit çeşit hayvanlar. Sokaklarda dolaşıklarmış. Bir görevleri daha var. Yine yakın zamanlara kadar, yakın zaman derken bu arada bir şeyi doğru vereyim, 16. yüzyıla kadar, 17. yüzyılın başına kadar Osmanlı'da bilhassa Müslüman mahalleleri kapalı. Geçişliliklerin az olduğu yerler. Bu şu anlama geliyor. Bir gece hayatı yok, sürekli mahalleden geçen insanlar yok ve hayvanlar da köpekler de biliyorsunuz bölgesel hayvanlar. Yani belli bir bölgeyi korumaya alarak var olan hayvanlar. Mahallelerin bekçiliğini yapıyorlar. Ve bu bir sorun olarak gözükmüyor. Zaten mahalleye yabancı girmesi istenmiyor. Bu bayağı kıymetli, bayağı önemli bir iş hayvanlar açısından. Havlayacaklar, başka yerlerin, başka insanların girmesini engelleyecekler. Bu 17. yüzyılda yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Mahallelerde geçiş başlıyor.
ticari ağlar oluşmaya başlıyor. Gece hayatı çıkıyor yavaş yavaş ortaya. Şehirde bir yerden bir yere gitmek isteyen, yabancı addedilen insanlar çıkıyor ortaya. O andan itibaren köpekler sorun olmaya başlıyor. Köpeklerin işçilikleri lüzumsuz bir işe, hatta tehlikeli bir işe dönüşüyor. O andan itibaren de enteresan bir iş yapıyor Sultan. Bu köpekleri nasıl def edebiliriz diye düşünmeye başlıyor. Öldürmek konuşuluyor, adaya atmak konuşuluyor, tatbik edilmek isteniyor ama bir türlü yapılamıyor, halk isyan ediyor. Çünkü Osmanlı'da bir yandan da köpek seviliyor. Yani köpekten nefret edilen bir dünyada değiliz. Hiçbir zaman eve alınmıyor. Müslüman cemaatten bahsediyorum bu arada. Evin içinde köpeğin yeri yok ama mahallede duracak, mahallede sevilecek, mahallede yemeği verilecek bir hayvandan bahsediyoruz. En sonunda bir noktaya geliniyor. Hayvanlar toplanıyor 20. yüzyılın başında, İttihat ve Terakki dönemindeyiz ve bir adaya götürüyor. Muhtemelen içinizden bu hikayeleri duyan vardır zaten. Yaklaşık 80 bin hayvan bir adaya atılıyor. Bunun adı tehcir. Bu kelime belki bir şey çağrıştırıyor. Bir dertten kurtulmanın yolu. Şehirde aramızda istemediğimiz, ikinci derecede duran bir takım canlıları alalım ve başka bir yere koyalım hikayesi. Bu paralelliği çekmek bir yandan çok tehlikeli bu arada ama şunu demek belki de kıymetli. İnsanlara uygulanan bir takım teknikler hayvanlara uygulananlar arada sırada tekrar insanlara tatbik ediliyor. Yani arada geçişlilikler var. Teknik derken de çok belirli imha teknikleri, üretim teknikleri, teknolojik aygıtlar, mekan, dizaynlar, akıl, yapma etme usulleri. Çok kısa bir zaman sonra, İttihat Terakki bunu denedikten sonra gene istenmeyen bir popülasyonu başka bir yere doğru gönderiyor. Nüfusu azaltmak maksadıyla. Ve bununla da ilgili tartışmalar kafanızda varsa Fuat Dündar'ın kitabına bakabilirsiniz. Türkiye'nin etnik şifresiydi, şimdi yanlış hatırlamayayım. Biliyor. Bir sene önce 1914'te muhacirler geliyor. Balkan Savaşları'nın ardından birikmişler. Deniyor ki mecliste, bunları o bölgeye sürelim. Zor. Talat da diyor ki, sürmeyelim. Oraya şu kadar insan, çok daha sayıda insandan bahsediyoruz. Gönderirsek telef olurlar. Oraya insan sürmek kıyımla eş anlamına gelir diyor. Tutanakları var. Ardından bir sene geçiyor. Bile bile isteye isteye oraya insanları gönderiyor. Yani bütün detaylarını atsak dahi, yani oradaki aşiretler nasıl, işte telgraflar çekildi, bütün hepsini çeksek bile bir senelik kendi söyleyişinden bile Talat'ın bir hikaye çıkartabiliriz. Ama çok benzer bir teknik uygulanıyor. İstenmeyen bir popülasyon var. Bu popülasyonu biz nasıl azaltabiliriz hikayesi. Köpeklerin şehirden temizlenmesi sadece dediğim gibi Türkiye ya da o dönemki Osmanlı'ya has bir hikaye değil. Çeşitli coğrafyalarda, farklı zamanlarda şehir modernleşirken, açılırken çeşitli hayvanlar gündemden çıkarılıyor. Çünkü işçi olmaktan çıkıyorlar. Türkiye'deki bu hikaye galiba 3 pozisyona evriliyor. Bu pozisyonlardan bir tanesi istenmeyen köpekler, bir kısmı komşuluktan aile fertliğine çıkıyor. Yani aramıza alıyoruz köpekleri ve kedileri. Bizimle beraber yaşıyorlar. Diş kaşıma aletleri oluyor, kıyafetleri oluyor. Onları yemeklerle besliyoruz. Burada yani köpek sevmiyoruz, sevelim, sevmemeliyiz falan gibi tartışma yapıyoruz. Sadece öyle başka bir döngünün içine giriyorlar. Biz nasıl yaşıyorsak, hangi ağlara takılıysak, nerelere gezmeye gidiyorsak köpeklerimizi, kedilerimizi de yanımıza götürmeye çalışıyoruz. Nasıl bir tavuk yiyorsak, koyun yiyorsak onlar da aynı şekilde öğütülmüş erkek civcivleri alıyorlar ve mama olarak yiyorlar. Başka bir ağın içine takılıyorlar. Aile ferdi olmak bir anlamda bu demek. Aile ferdi olmak aynı zamanda sıkı ciddi denetim mekanizmalarına girmek zorunda olmak. Yani kimle sevişecek, kimle çiftleşecekleri, kimle arkadaşlık edecekleri, nasıl dolaşacakları, hangi alanlarda dolaşacakları hepsi sınırlı. Aynı bir çocuk gibi. Hasta olmasın diye aşılar yapılıyor vesaire. Aile ferdi olmanın da bedelleri var demeye çalışıyorum. İkinci yöntem, bir takım hayvan aramızda hala şehirlerde komşu olarak yaşıyor. Bizle beraber dolaşıyor. Kampüslerde, orada, burada seviyoruz, yemek veriyoruz. Evimizin hayvanı değil ama bir yandan da uzakta bir yerde de değil. Bir de üçüncü, görünmeyen bir takım yeni bir hat. Bunu da belki hani ikiye ayırmak mümkün kendi içinde ama uzaklara atılıyorlar ya da barınaklara alınıyorlar. Şimdi İstanbul'un büyük projelerinden bir tanesi, belki tahmin ediyorsunuz, hani duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Büyük bir barınak yapılıyor şu an İstanbul'da. Yani bütün bu hayvanların kapatıldığı ve orada işte artık neyse uyuşturulduğu, öldürüldüğü, arada sırada işte kastre edildikleri vesaire başka türlü bir hayat bekliyorlar. Bir kısmı ise benim çalıştığım, doktoramı yaptığım alanlarda başıboş dolaşıyorlar. Bu hakikaten enteresan. Mesela Trakya şehirlerinde, Sakarya'da,
Ayvalık'ta, gittiğim küçük coğrafyalarda, denetimin az olduğu yerde, belediyenin çok kuvvetli olmadığı yerde bir sürü hayvan dolaşıyor. Belki dikkatinizi çekmiştir. Sürüler halinde, beşli, onlu. Bir kısım insan bundan rahatsız oluyor. Ay modern bir şehre hiç yakışmıyor diye anlatıyorlar. Bir kısım insansa hani köpekleri besliyor, yemek veriyor, tanıyor. Aa bizim mahallenin köpeği diyor. Başka türlü bir yaşam hala başka yerlerde, başka denetim mekanizmaları altında devam ediyor. Şunu demeye çalışıyorum. Benzer sistemler insanlara da işliyor. Bir, iki, farklı disiplin mekanizmaları farklı hayvanları farklı şekillerde kesiyor. Köpekler aynı şeye maruz kalmıyorlar. Farklı hayvanlar, sahibi olmayan hayvanlar, sokağa düşmüş hayvanlar bambaşka şekillerde muamele görüyorlar. Kediler ve köpekler. Şimdi son noktaya doğru gidiyorum söylemek istediklerim içinde. Bütün bu komşuluk hikayesi kırılırken çeşitli hayvanlardan bahsettik. Biraz daha spekülatif bir şey söylemek isteyeceğim en sonda. Bütün bu komşuluk ilişkisi kırılırken, değişirken aynı zamanda bizi de etkileyen bir taraf var mı acaba? Yani sadece biz evimizde yaşıyoruz aynı şekilde mi? Tarihçi Richard Bulliet'in bir kitabından yola çıkarak anlatacağım bu hikayeyi. Şöyle bir şey söylüyor. İşte çok yakın zamanlarda hayvanlarla bir arada yaşıyorduk. Bu bir aradalık komşuluk. İnekler, koyunlar, keçiler, tavuklar. Bu iki nokta, yakın zamanlarda iki nokta değişti. Bu hayvanlar hayatımızdan çıktı. Az önce işte anlattığım gibi. Çıkmasıyla beraber iki tane çok önemli kırılma yaşandı insan toplulukları. Bir, çok genç yaştan itibaren aslında insanlar çok uzun bir dönem boyunca hayvan cinselliğine maruz kalıyorlar. Saklayamadık. Yani köydesin, at diğerinin üstüne aşıyor, tavuklar var, keçiler var, inekler var ve sürekli bir faaliyet var. Bizim bugünkü toplumumuzdaysa çocukları o alandan tamamen çekmeye çalışıyoruz. Hani sakın ha 18 yaşına kadar büyü ama biz de bunun farkındayız yalan olduğunun. 18 yaşına kadar büyü, ardından ne istersen yapabilirsin diyoruz. Bu niyetin iddiası şu, biraz spekülatif ama gene de üstüne konuşabiliriz soru cevap kısmında. Cinsellik bu şekilde çıkınca başka bir yerden, arka kapıdan tekrar içeri girdi. Şu an hiç olmadığı kadar cinsel mesaja maruz kalıyoruz. Filmlerde, reklamlarda, dizilerde hiç olmadığı kadar. Herhangi bir ürünü satmak için bile, Allah'ın naylon çorabını satmak için bile acayip bedenler kışkırtılıyor. Ve bunun üstüne bir sanayi var. Bir yandan da bu fantazi seviyesinde. Yani şu, aynı cinsellik değil. Diğerinin sınırı var. Bedene has. Közlülüğün gidebileceği bir yer var. Yapabileceklerin sınırı var. Şimdi ise cinselliğin bir sınırı yok. Kafada yaşanan bir şey, hayal edilen bir şey. Bin bir çeşidiyle. İyidir, kötüdür sıfat hemen affetmeden konuşmaya çalışıyorum. İyi oldu, kötü oldu, eskiden pastoral hayat daha güzeldi. Şimdi çocuklarımız bozuluyor. Hiç ondan bahsetmiyorum. Sadece olanı anlatıyorum. Böyle bir değişim. İkinci çıkansa hayatımızda kan. Çok küçük yaştan itibaren gene başka bir coğrafyada, başka bir hatta yaşasaydık muhtemelen kanı çok daha erken bir yaşta görecektik. Kan derken anlıyorsunuz. Hayvanların kesilmesi, öldürülmesinden bahsediyorum. Sadece kurban bayramlarında orada burada değil ve travmatize olarak değil, devamlı gördüğümüz ve duygularımızı körelten bir şekilde muhtemelen maruz kalacaktık. Yani Şavaklar hikayesine geri dönüyorum. Yani bütün o yakınlığın aynı zamanda körelten bir tarafı var şiddete karşı, ölüme karşı. Vurmaya karşı, öldürülen canlıların böyle bağırsaklarını çıkartıp almaya karşı. Şu an biz bir yanıyla çok enteresan, hayvanları çok seviyoruz. Ama bir yandan da hiç olmadığı kadar hayvanlara şiddet uygulanan bir toplumun içinde yaşıyoruz. Çılgınca bir şey bu. Ve bir yanıyla da bu kan çıkmış gibi hayatımızdan, aman kan görmesin, çocuğumuz ölüm görmesin, ölümü saklayalım vesaire. Yani hakikaten çok enteresan. İşte masallarla ölüm nasıl anlatılır dediğinde bile arada sırada itiraz geliyor. Hani çocuklara ölümü anlatmak uygun mu? Peki nasıl anlatacağız? 18 yaşına kadar bekleyecek miyiz gene? 18 yaşına geldiğinde babaannen öldü mü diyeceğiz? Hani böyle bir şey mi tam olarak? Bütün bu ölümle ilgili mesele ama aynen diğerinde olduğu gibi cinsellik gibi arka kapıdan tekrar içeriye giriyor. Hiç olmadığı kadar çok ölüme maruz kalıyoruz. Dizilerde, filmlerde. Farkındasınız değil mi? Tarantino filmlerinde şöyle bir saniye, bir kadroyu şöyle geçin, şöyle bir 20 saniyelik filmleri seyredin. Sayın oradaki insanları. Game of Thrones'ta mesela, hakikaten YouTube'da videolar var bu arada. Yani belli bir sahnede işte 1130 tane insan orada, ork ölüyor. Ama ölümlerine üzülmediğimiz ölüm formlarından bahsediyoruz. Sürekli ölüm. Kurtlar Vadisi'nin bir bölümünde hiç, yani çok enteresan gelmişti bir seyrettiğimde. Bunlar böyle işte saçma sapan bir yere giriyorlar falan, kabadayı. Orada 12 kişi öldürüyorlar.
Sonra yola devam ediyorlar. Ahkam kesiyorlar, bir şey yapıyorlar. Ertesi gün adam aşık oluyor. Allah aşkına onu değil. Ben gördüm yani. Enteresan bir şey var burada. Yani ölüm hayatımızdan çıkmıyor. Ölüm başka bir formda ama bu sefer fantazi formunda. Fantaziyi anlıyorsunuz değil mi? 12 kişiyi öldürmedi Polat Alemdar. Ama fantazi formunda aşırı şişmiş başka türlü bir ölüm hayatımızın ortasına geliyor. Şimdi bütün bunları hayvanlarla doğrudan bağlamak zor. Dediğim gibi spekülatif ama bir yanıyla da hayvanlarla komşuluk ilişkimizin değiştiği andan itibaren biz başka bir şey olduk aynı zamanda. Ve sadece bunlar değil, kan ve şiddet değil, aynı zamanda büyük bir suçluluk duygusu. Bugün yaşadığımız toplumda hayvanlara eziyet edildiğini bilmeyen zannetmiyorum ki olsun. Yani şu aramızda az önce tavuk çiftlikleriyle ilgili ufacık bir şey okudum. Ve, hiç bilmiyordum deme ihtimaliniz yok. Tabii ki de biliyordunuz. Hepiniz biliyordunuz. Tam detayını değilse de metrekareye 16 hayvan düşmediğini bilmiyor da olsanız başka her şeyi biliyordunuz onun dışında. Bir yanıyla bu kadar büyük bir şiddetin içindeyiz. Şiddet derken de şunu kastediyorum. Hayvan ürünleriyle çevrilmiş durumdayız. Kaçamayın bir şekilde. Sadece lokantadan bahsetmiyorum. Kullandığımız cüzdanlardan, ayakkabılarınızdan bahsediyorum. Çılgınca kozmetik ürünlerinden bahsediyorum. Hayvan deneyleriyle yapılan hikayelerden bahsediyorum ama sadece hayvan deneyi hayvanların belirli dokularını alıp da bilmem koku yapan, aroma yapan, sosis yapan neyse bir sürü halt var ortamda. Bunu biliyoruz ama bir yandan da tam da buna tepkiymiş gibi belirli hassasiyetler ortaya çıkıyor. Yine Şavaklar filmine geri dönüyorum. Mesela dövüş sporları olmasın. Hakikaten korkunç. Yani şu an hiçbirimizin bu grup olarak yani bir genelleme yapıyorum tabii ki. Dövüş sporlarına meraklı olduğunu tahmin etmiyorum. Bu çok yakın zamanlarda değişti bu arada. Dövüş sporları derken mesela şu film bayağı bir ses getirmişti, hatırlıyor musunuz? Köpeklerin dövüşünü gösteriyor diye bayağı bir tepki toplamıştı. Çünkü bizim sevmediğimiz, iğrendiğimiz bir şey haline geldi artık dövüş sporları. Eskiden öyle değildi. Bu adam Amerikan başkanı. Theodore Roosevelt. Eskiden devlet liderleri bir araya geldiklerinde şimdi yemek yiyorlar, muhabbet ediyorlar. Eskiden beraber ava çıkarlarmış. Ava çıkmak normal olan bir şeymiş. Adamlar, adam kısmısı toplanırlarmış ve bu şekilde oralarda buralarda hayvan öldürürlermiş. Bu onun başkanlığından sonra Afrika'da yaptığı bilimsel bir geziden bir fotoğraf. Yalını yanlış söyleyeyim şimdi. Bu gezide rakamları vermek istiyorum. Bu gezide 512 tane büyük hayvan, 6 tane soyları tükenme tehlikesi içindeki beyaz gergedan öldürüyorlar. 262 hayvanı yolda yiyorlar. 11.397 tane hayvanını da küçüklü büyüklü ya öldürüp içini doldurup ya da tuzakla canlı olarak yakalayıp Amerika'ya taşımaya çalışıyorlar. Şimdi delice bir şey var burada bunu yapmakta. Biz şu an buna Allah'ım ne deli insanlar, ne manyak insanlar var diyoruz. Şöyle bir kadın dolaşıyor dünyanın çeşitli yerlerinde hayvanları öldürüp avcı. Sonra onlarla bu şekilde pozlar veriyor. Mideniz kalkıyor. Benim kalkıyor en azından. Vejetaryenlik, veganlık gibi şeyler gelişiyor. Yani çok enteresan. Belki birbirinin tam tersi olarak düşünmek lazım. Yani bu kadar büyük bir şiddetin içinde hepimiz farkındayız. Korkunç bir şey yaşanıyor. O mezbahaların içini görse kimse işte et yemez falan gibi laflar var biliyorsunuz. Bir anlamda vejetaryenlik yani bütün o hayattan kendini çekme, hayvanlarla başka türlü ilişki kurmaya dair hikayeler var. Bir yanıyla hala çok sallapati, yani kendimi bir vejetaryen olarak söylüyorum. Sallapati derken şunu kastediyorum. Yani tarım yaparken de hayvanları öldürüyoruz. Doğal hayat denilen şey, işte yaban hayat denilen şey daha doğrusu cayır cayır. Ormanlar kesiliyor. Orada bitkiler yetiştiriliyor. Oradaki kuşlar, maymunlar vesaire yaşayamaz hale geliyor. Solucanlar ölüyor. Belli hayvanlara karşı zaten öyle bir hassasiyetimiz bile yok. Şunu gördüğümüz andan itibaren tabii ki öldüreceğiz. Pirelendik mi ne yapacağız? Hayvan hakları mı diyeceğiz? Hayvanlar ölmesin mi diyeceğiz? Nereden çekiyoruz? Merkezi sinir sisteminden mi? Hangi hayvanlar iletişim kurabiliyor? Hangi canlılar iletişim kurabiliyor? Sadece hayvanlar da değil. Ağaçlar, bitkiler mesela bunlar rahat mı öldürmesi? Nereden itibaren o sınırı çektiğimiz her zaman tartışmalı, ihtilaflı bir alan. Kolay kararlar değil ama bir yanıyla da tekrar ediyorum. Bütün bu hayvan komşuları kaybetmek, ilişkimizin değişmesi, ağların kırılması başka türlü ilişkiler kurmamıza sebep oldu. İddiası. Sonuna geleyim, ne yaptığımı anlatmaya çalışayım. Çünkü karışık bir şey yaptım, farkındayım. Çok hikaye, hepsini birbirine bağlamak da kolay değil. Ama yapmaya çalıştığım dünyanın yeniden tesis edildiği başka türlü bir aranjman anlatmaya çalıştım. Enerji akışlarının farklı olduğu, sermayenin başka türlü biriktiği, emeğin farklı türde bir araya getirildiği bir alandan bahsettim.
Ardından bütün bunların hayvanların hayatını nasıl etkilediğini ve tabii dolayısıyla bizim hayatımızı nasıl etkilediğini anlattım. Önce Amerika'dan bahsettim, sonra Türkiye'den bahsettim. Paralel hatlar. Ve bütün bu esnada iki mekanizma çok önemli. Finans kapitali büyütüyoruz, enerjiyi büyütüyoruz. Yani enerji kullanımı, sarfiyatını arttırıyoruz. Şehir hayvanlarından bahsettim. Onlar emek gücünden düşerken ne hale geldiler, ne oldular? Onların önünde açılan kapılar neydi? Aile ferdi olmak, sokaklara düşmek. Son olarak da bizim şu anki hassasiyetlerimiz üzerinde durmaya çalıştım. Yani ne anlama geliyor komşuluğu kaybetmek? Biz ne hallere geldik bu esnada? Başka türlü bize etkileri var mı acaba bütün bu hikayenin? Son kısmı biraz daha spekülatifti. Zannediyorum demek istediklerim bu kadar. Soru cevap kısmında konuşalım. Sağ olun. Merhaba. Sunumunuz için çok teşekkürler. Ben biraz da demin bahsettiğimiz alternatif yollar ve o vejetaryenlik, veganlık konuşmasından bir kapı açmak istiyorum. Sallapati dediniz, katılıyorum özellikle vejetaryenlik için. Çünkü aslında tüm bu bahsettiğimiz hayvan sömürüsü de bu hayvanlara yapılan şiddetin bizim gözlerimizin önünden kaldırılmasıyla et yemeği tüketmeyi bitirmek aslında yeterli bir şey değil. Biraz daha demin de dediğimiz gibi bu ayakkabılarımızdan cüzdanlarımıza o deri kullanımı, kozmetik tüm bu sistemden farklı, belki sisteme karşı farklı bir duruş sergilememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu bence çok güzel bir alternatif yol. Benim de devam ettiğim bir yol. Peki ben bunu bir yol olarak kabul ediyorum ama tek yol olmayabilir. Belki bu sisteme farklı bir duruş getirebilmek için veganlık dışında başka yollar da vardır. Ya da bu konuda sizin düşüncenizi birazdan merak ediyorum. Tek yol olması gerektiğini düşünmüyorum çünkü bu konuda farklı alternatifler görüyor musunuz? Görüyorsanız ne çerçevede inceliyorsunuz? Teşekkür ederim. Hemen cevap vereyim mi yoksa böyle 2-3 soru al. Hemen cevap vereyim mi? Yazmak ya da şunu yapabiliriz. Bu konuda yakın bir sorusu olan varsa onları bir araya getirebiliriz. Merhaba, ben de çok teşekkür ederim. Onun biraz daha büyüğü sistem nasıl farklı olabilirdi? Konuşmanızda bir kere referans verdiniz. Ona da değinirseniz bunu yanıtlarken hayvan özelini cevapladıktan sonra memnun olurum. Tamam. Yani hemen şöyle bir şey söyleyeyim. Şu vurgu önemli. Sadece deri kullanmak da değil, aynı zamanda tarım yapılırken de hayvan ölüyor. Yani vegan olduğumuzda da hayvanları öldürmüyorum zannediyorsak yanlış. Yani en bir toplantıda işte bir marul nasıl yetiştirilere dair bir hikaye anlatıyordu bir çiftçi. İşte bir plastik gömün toprağı, içine bira koyun, solucanlar geçerken, salyangozlar geçerken orada ölürler, böylelikle marullarınızı yemezler dedi. Salon ayağa kalktı. İyi de hayvan öldürüyorsunuz. Adam da durdu. Tarım zaten ne ki dedi. Şimdi bu noktada bence başka türlü düşünmek. Yani şöyle bir mesele var. Nasıl çözeceğiz bu meselesini? Genellikle tüketici pozisyondan. Ben ne tüketirsem ve bilinçli olursam ve sağlıklı şeyler alırsam ve doğru şeyler alırsam dünyayı düzeltebilirim. Tüketiciliğin bence sınırındayız. Yani artık çok bilinçli tüketiciler olarak bu meseleyi çözemeyeceğiz. Zaten uzun bence hiç çözemeyecektim. Ama şu anki geldiğimiz nokta hala tüketerek mi çözebiliriz sorusu olarak gitmeli. Tabii ki bence hala önemli bu arada. Yani arada bir fark olduğunu düşünüyorum. Tamamen her şey birbirinden okumak değil niyetim. Yani de keza oradan bakıyorum hayata. Ama bir yanıyla da acilen başka türlü üretim modelleri ne olabilir diye üstüne konuşmak lazım. Bunu işte başka derslerimde anlatıyorum mesela. İşte mantarlarla ilgili en son yazdım bir ufak bir hikaye anlattım. Burada kısaca anlatabilirim. Mantardan kasıt şu, biz toprağın altında bir sürü mantar diyecek bütün mantarı anlamayın. Toprağın altında büyük bir mantar şebekesi var. Bunların çeşitli görevleri var. Görev de demeyelim de toprağa katkıları var. Mesela ağır metalleri tutuyorlar. Mesela kuraklık döneminde suları tutuyorlar. Mesela toprak için gerekli bir takım kimyasalları tutuyorlar. Çok acayip. Bizim tarım modelimiz bu mantarları parça pinçik etmek üstüne kurulu. Traktör modellerine geçtik ya. Traktörü sürdüğünüz zaman mantarları öldürüyorsunuz. 3 sene, 4 sene harika verim alıyorsunuz. Çünkü topraktaki o mantarda birikmiş ne varsa patlattınız. 3-4 sene harika verim alıyorsunuz. Sonra toprak bir anda verimi çak diye düşüyor
telafi etmek için bir durumu, bakın yani veganlık, vejetaryenlik, etçi, otçu hiç fark etmeyen bir tarım modelinden bahsediyorum. Onu telafi etmek için gübre atıyorsunuz. Gübre attığınız zaman bir süre sonra böcekle çarpmak zorunda kalıyorsunuz. Başka ağlardan geçen başka bir tarım modeli. Traktörü dışarıdan aldığınız gübreyi de dışarıdan alacaksınız. Belli bir süre sonra girdiniz zaten şeyin içine. Böcekle. Onun dışında şu an İspanya'da, İngiltere'de, farklı coğrafyalarda mesela toprağa sürmeden tarım yapabilir miyiz? Konuşuluyor. Ya da yapılıyor. Konuşulmuyor sadece, yapılıyor. Toprağa sürmek kadar insanın kendi toprağına verebileceği büyük bir zarar yok. Yani bizim ilk yapacağımız şey mesela toprağımızı tanımak. Burada hangi canlılar yaşıyor? Hepsini öldürmek zorunda mıyız? Solucanlar bayağı faydalı, biliyoruz. Başka canlılar da var. Çok kanatlılar var, işte bakteriler var, mantarlar var. Bunları nasıl bir ahenk içinde, ahenk derken ama gene insan faydasına yönelik olarak nasıl kendi faydamız için kullanabiliriz sorusu başka bir kafa. Ve bunu yaparken çok önemli bir şey daha yapıyoruz. Enerji sarf etmiyoruz. Yani mantarı koruyan tarım modellerinin çok önemli bir bölümü coşmadığı zaman petrole dayalı değil. Çok daha başka türlü yapıyorlar. Bir kere hayvanlarla ziraati, hayvancılıkla ziraati bir araya getirmeye çalışıyorlar. Bir adım geri atayım, şunu kastediyorum. Bugünkü tarım modelimizin büyük bir bölümü ziraatle, bitki üretimiyle hayvan üretimi modellerin tamamen ayırmış. Başka bir yerde ot yetiştiriyoruz, daha doğrusu mısır, başka bir yerde inek yetiştiriyoruz ve bunları böyle gemilerle, memilerle, uçakla değil ama gemilerle taşıyoruz, kamyonlarla taşıyoruz. İkisini bir arada nasıl yapabiliriz? Gene, nasıl diyeyim, toprağı besleyen hayvancılık mümkün mü? Hayvanı besleyen ziraat mümkün mü? Ve bunun modelleri var. Şu an Türkiye'de de uygulanıyor. Çeşitli yerlerde uygulanıyor. Bunu yapan insanlar var ve buna kafa yoruyorlar. Tekrar iki şey çok önemli bütün bu süreçte. Bir, finans kapitali büyütmeyen modeller bunlar. Yani her girdisini dışarıdan almak zorunda olmayan modeller. İki, enerji sarf etmeyen modeller. Daha az enerji sarf eden modeller. Yani oradaki döngüyü tekrar kuran modeller. Şimdi bütün bunlar siyasi kararlar. Yani bütün bunların üzerine gerçekten düşünmemiz lazım. Ama derdim, kendim bir şehirde yaşayan ve bir çoğunlukla tüketen bir insan olarak söylüyorum. Nasıl tüketirsem dünyayı kurtarım sorusundan bence bir an evvel kurtulmamız lazım. O yüzden veganlığın çarpacağı bir duvar var. Yani vejetaryenlik daha iyi, veganlık daha da iyi falan değil. Arabaya biniyoruz, otobüse biniyorsun, sen de diye tahmin ediyorum buraya gelirken, petrol harcıyoruz, çeşitli kimyasallar kullanıyoruz. Yani mesela hayvan meselesi de değil sadece. Bu dünyayla, finans kapitalle ve enerji sarfiyatı ile ilgili nasıl kararlar veriyoruz gündelikte? Ve bunun yolu bilinçlilik değil. Bilinçlilik meselesine bir ufak daha şey ekleyebilir miyim? Pardon. Yani bilinçli olmak şu anlamda zor. Bir kere bilinç patlaması yaşayacağız, farkındasınız. Her konuda bilinçli olmak bekleniyor bizden. Hangi suyu hangi markadan alacağız, ayakkabılarımız fair trade mi, kahvemiz nereden geliyor, işçi hakları ne oluyor, kodlar taşlanıyor da nasıl taşlanıyor. Bin bir tane mesele var. Bunların hepsi önemli bu arada. Küçük örnek için anlatmıyorum ama hepsi çok önemli. Ama biz bunlara telefonlar kanser yapıyor mu, yediklerimiz kimyasallar bebekleri zehirliyor mu, yani daha sayabilirim. Onlarca var. Ve her konuda bilinçli olmaya çalışma hali, o tüketicilikten gelen bir pozisyonu bu arada. Yani ne tüketirsen daha bilinçli, aydınlanmış olup patlayacağız. Öyle bir şey yok. Yani hiçbirimizin bu seviyede bilinçli olması mümkün değil. Yapabildiğimiz şey oluyor. Genelde iki şey yapıyoruz. Böyle bu arada hakikaten araştırmalar var. 2 tane günde iyi bir şey yaparsan, neyse o iyi bir şey, bunun geri kalanında kendini özgür hissediyorsun. İstediğini yapabiliyorsun. Anlatabildim mi? Vejetaryansam biraz uçağa bilebilirim gibi. Soru alabilirsin. Ozan Bey, siz bize aslında, ben bu sunumu dinlerken bir ayrım yaşadım. Hani bireysel ahlaki veya sağlık temelli tercihlerle büyük politik kararlarla alınan büyük sistemlerin değişikliğine dair gerçekten değişiklik yapabilen kırılmalarla, politika değişikliğiyle insanların geneline etki eden değişiklikler arasında. Yani bu bireysel sağlık temelli olur, etik temelli olarak her ne temelliyse buradan büyük değişikliğe giderken alternatifte bireyin yerine alternatif, ben eminim alternatif modellerden de bahsedeceksiniz. Muhakkak soru gelir. Yani bu her şey, bu bilinç seviyesine ulaşamayan bireyin bu değişiklikteki yerini.
Yani bu işin içine girdikçe yani birey meselesi hala çok kıymetli. Tabii ki bir sürü karar veriyoruz ve bu kararlar çok kıymetli. Ama galiba işte bireyi aşacak başka modeller düşünmemiz lazım. Yani T24'te birey olmamak ne demek diye bir soruyla ilgili bir yazı yazdım. Yani birey değiliz. Bir sürü canlıya bağlıyız. Bir sürü nesneye bağlıyız. Ve o bağlılık halleri üzerine biraz düşünmek lazım. Ve bu bağlılıkları farklı şekilde tasarlamak mümkün mü? Bağlılıklar derken çok somut bağlılıklardan bahsediyorum. Yani hakikaten de vücudumdan şöyle bir boru var vücudumdan ve her gün oradan bir şey geçiyorum. Başka canlıları geçiyorum ve bu şekilde hayatta kalıyorum. Vücudumda bir sürü konaklayan başka canlı yaşıyor. Bakteriler, virüsler ve onlarla hayatta kalıyorum. Hani delice bir bağımlılık çemberinin içindeyim zaten. O yüzden hani birey kavramı her söylendiğinde bir geri adım atasım geliyor. Birey miyim ben gerçekten? Çünkü benim içimde bir biz yaşıyor. Hatta başka türlü söyleyeyim, biz dediğimiz o ağlar, yaşam alanları benden önce geliyor. Ben o anlamda hikayenin faili bile olmayabilirim. O ağları ama değiştirecek tabii ki bir gücüm var. Bu ben miyim emin değilim, ben nedir bundan da emin değilim artık. O ağları değiştirmeye bence muktediriz ama bunun için hakikaten o farklı modelleri görünür kılmak nasıl olabilirdi? Bir akademisyen olarak yapmaya çalıştığım şu, ben gidip yeni bir tarım modeli icat edemem. Çünkü sosyolog, yani bilmediğim bir dünya. Ama bunu yapan insanları merkeze çekecek yeni bir dil üretilmesine destek sağlayabilirim. Onu görünür kılabilirim. Onu başka türlü anlamlandıracak kavramsal çerçeve sunabilirim. Yapabileceğim bu. Hepimizin de başka yapabileceği şeyler olduğuna eminim. Bunu anlamlandırmak, düşünmek, deneyimlemek, yapmak en önemlisi. Yapmak. Bütün bu sorularda da hani o birey olmak denilen meseleyi de sorgulayarak yapmak. Ya da işte veganım dünyayı kurtardım demeden yapmak. Biraz o konuda galiba mütevaziliğe ihtiyaç da var. Yani dünyayı kurtarmayacağız şu yaptıklarımızla. Ama bunun yolları var. Şu an devletin toplum politikalarından hayvancılık politikalarına kadar 21 tane şunu şöyle değil böyle yaparsak çok daha iyi olacak dediğimiz projeler. Yani proje de demeyeyim bunlara da yaklaşımlar var daha doğrusu. Ama şu anki dünyada, şu anki var olan bağlamda bunları iletmek, yazmak, konuşmak ne yazık ki mümkün değil. Başka türlü söyleyeyim, şu anki politik gündem çok önemli. Var olanlar, yaşadıklarımız, Türkiye'nin içinden geçtiği durum, iyisiyle, kötüsüyle neyse. Ama bir yanıyla da bütün bunları bu kadar büyük bir hararetle tartışalım. Tartışırken başka bir sürü meseleyi, 30 seneyi, 40 seneyi, toprağı, havayı, suyu etkileyecek bir takım kararlarda neredeyse hiç sesimiz çıkmıyor. Bu da normal. Böyle bir şey dinlemek gelecek bir alanı da yapıyoruz. Artık gazeteler ondan bahsetmiyor vesaire. Tam da oralara müdahale nasıl edilebilir? Yani oncu olmak, buncu olmanın biraz kenarına çekilip şu saniyede bu kadar kamplaşmış Türkiye'de suyun politikası nasıl yapabiliriz diye konuşmaya bence çok ihtiyacımız var. Merhaba, teşekkürler öncelikle sunum için. Hayvanların günlük hayattaki yani günlük hayatımızdaki yerini hep sistemler, ekolojik denge ve birazcık da devletlerin politikaları ve projeler üzerinden yaptığınız sunumunuzu bu soru cevaplarda da hep bunu görüyorum ama ben önce bir iki küçük şeye değinip sonrasında sorumu sormak istiyorum. Şöyle ki Türkiye'de anayasaya göre 5199 nolu anayasaya göre şu an hala hayvanları öldürmek, işkence etmek ve tecavüz etmek suç sayılmıyor, kabahat sayılıyor. Ve örnek veriyorum bir kediye ya da köpeğe ya da bir ördeğe tecavüz ettiğinizde sadece 567 lira gibi bir ceza ödüyorsunuz. İkinci kez tecavüz ettiğinizde yine 567 lira ödüyorsunuz. 3, 4, 5 ve hep aynı parayı ödüyorsunuz. Hani trafik cezaları verebiliyorsunuz katlanarak devam ediyor. Benim sormak istediğim şey şu, yani bu hak arayışlarını sadece bu devletlerin sistemsel projeler ve büyük değişiklikler üzerinden mi yapmalıyız hayvanlarla ilgili? Aslında bugün bir hayvanı işte ezip öldürmek, zehirlemek, kafasını kesmek gibi ve bunu biliyorsunuz toplumdaki karşılığı şu an hayvanlar
toplumdaki halkının en zayıf ve en güçsüz olduğu için bu şiddeti uygulayanlar önce buna hayvandan başlıyor. Sonra çocuk, işte pedofili, sonradaki kadın, erkek diye geliyor peşi sıra. Bu hak arayışını neden sadece bu sistemler üzerinden hani anlatıyoruz, dinliyoruz? O kısmına biraz takıldım açıkçası. Yani suç ve kabahat kısmını birazcık daha aşıyor olmamız gerekmez mi sizce? Yani şöyle bir şey, bence dediğiniz çok kıymetli bir şey var orada. Şiddet dalgaları başka yerlere sirayet ediyor. Hakikaten de buradaki bir meseleyi çözemediğimiz zaman, yani filmlerde öldürülebilir görülen canlılar, öldürülebilir, sokakta öldürülebilir zannettiğimiz canlılar, sevmediğimiz komşumuzun öldürülebilir olması bir anda, aslında bunlar o kadar uzak mesafelerdir, birbirine değiyor. Yani bir hayvanı, kediyi işkenceyle öldürdükten sonra başka bir alana o şiddeti taşımak daha kolay hale geliyor. Çok hakikaten de üstünde durulması gereken bir mesele. Yasal mücadele de çok önemli bu arada. Yani bütün burada baktığım hikaye, yani her şey dokunamadım demeyeceğim tabii ki, dokunamadım biliyorsunuz. Hani yasal mücadelede şu yasa böyle değişmeli demedim, haklısınız. Ama belki şöyle bir ekleme yapabilirim. Bütün bu yasal mücadelenin yanına, belki yanına ama üstüne değil, yanına bir de bütün bu ilişki kuran öznelerin kim olduğuna dair biraz daha kavramsal tartışmaları koymayı deneyebiliriz. Yani şiddeti engellemek tamam, ama bir yandan da bütün bu yaşamı başka türlü nasıl kurulabilir, başka türlü bir hayatı nasıl kurabilirizin yasal mevzuatı nasıl olabilir? Ben daha hayal bile edemiyorum bu arada, ama bazı örnekler var. Mesela hayvanları şahıs olarak gören bir takım yeni yasalar çıktı. Yani şunu kastediyorlar, aynı insan gibi demek de biraz tuhaf ama bu da bir şahıstır. Onun da hakları var. Onun da belli yasal hakları var. Ve yasa tarafından insanların korunduğu kadar korunuyor. Şimdi bu çok acayip. Mesela yasa hakkında bize ne söylüyor? Yasayı nasıl hükmek mümkün? Sadece engellemek, ceza vermek, cezaları katlandırmak değil, onu yapmak eyvallah. Ama bir yandan da bu yasanın kimi kapsayacağı üstüne daha kapsamlı sorular sormak. Galiba çıkış noktamız da işte, yani bunu anlatmamın sebebi yasalar anlamsızdır demek değil. Ama mantarların üstüne düşünürken öyle bir düşünelim ki, mantar bizim yasanın kapsadığı bir alanın içinde görünebilir olsun. Mantar, böcek, köpek, kedi, koyun, kedi, bütün bu hayvanların silsilelerini nasıl başka türlü düşünmemizi mümkün kılabilir buradaki hikaye. Anlatmaya çalıştım, biraz daha bu. Teşekkürler hocam. Bir de ben ilk kısımla ilgili konuşacaktım. Şimdi dedik ya dünyadaki o kömür döngüsü. Yani şimdi siz derslerde de anlatmıştınız, o kurumlar kurulan, özellikle Avrupa Birliği kömür üzerine kuruluyor, Avrupa Ekonomik Birliği olarak. Ve yani büyük şirketler hocam bunu yani zaten destekliyorlar. Yani siz zaten daha çok siyasi kısmından bahsettiniz. Yani ticari kısmında büyük şirketlerin büyük payı var ve yani Koç da bunun parçası ve ben yani Koç, biz mezun oluyoruz, gidiyoruz büyük şirketlerin başında hani %1'in cebine 40 bin, 50 bin, 70 bin girsin diye çalışıyoruz yani. 70 bin de o kadar küçük rakam söyledim. Sonra biz buraya Koç'un bünyesinde bir yerlere geliyoruz. Yani böyle konuşuyoruz burada yani. Yani kimi kandırıyoruz? Kimi kandırıyoruz diye sormuyorum size, sakın cevaplamayın ama aldınız, buyurun. Bravo. Yani cevaplama dediğinde cevaplamıyor. Hocam merhabalar. Ben sosyoloji öğrencisi değilim. Burada çok öğrenci olduğunu görüyorum. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Yani bu kadar hayvanlara yapılan şiddetten bahsettiniz. Hayvanlarla ilgili olan problemlerden bahsettiniz. Yalnız burada sadece insanların yaptığı kötü şeyleri dile getirdiniz. Ben geç geldim. Acaba bu soruya cevap verdiniz mi? İnsan, yani buradaki sıkıntı insan mıdır? Sıkıntısı nedir? Yani çünkü sorun hep biz oluyoruz yine. Bu beni çok meşgul ediyor. Yani şimdi biz ne yaparsak yapalım, doğa içerisinde bir problem oluyoruz. Yani yaptığımız her şey sıkıntılı oluyor.
biz mi kendimizi düzelteceğiz, doğa mı bizi düzeltecek? Buna bir cevabınız var mı? Yani çok zor bir cevap, yani şöyle karışık bir cevap verebilirim. Kolay bir şey sormuyorsun çünkü. Hani insan mıdır bütün bunların sebebi? Böyle bir anda kestirip atabiliriz. Evet, insan işte şiddete ne yerdir, o yüzden bunlar yaşanıyor diyebiliriz. Ben şöyle bir cevap vermek istiyorum daha ziyade. İnsanın bin bir türlü hali var. Yani insan diye böyle bir paket yok aslında ve bu bambaşka insanlar olmuş. Bu insanların başka hayalleri, kozmolojileri, dünya ile kurdukları başka ilişkiler olmuş. Bu ilişkilerin bir kısmı hudut koymaya yönelik. Hudut derken ne kastettiğimi anlatayım. Nereden anlatayım diye düşünüyorum. Şöyle anlatabilirim. Bir kozmoloji örneği belki anlatılabilir. Şamanlık güzel bir şeydir diye anlatmayacağım sadece. Şamanlıktan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü şamanlığa dair böyle bir şey var. Şamanlık değil. Ama şamanlığın başka bir hayali var. Şu, çok enteresan. İnsan ve hayvan arasında ya da başka canlılar arasında başka türlü bir fark hayal ediyor. Şöyle demişler. Aslında bedenlerimiz farklı. O bir kartal, ben bir insanın bedenimiz başka türlü kurulmuş. Ama onun da ruhu var. Aynı benimki gibi. İçimizdeki mekanizma tamamen aynı. Şimdi bu bizimki zaten bu değil mi diyeceksiniz? Hayır, bizimki bunun tam tersi. Şu an bizim yaygın olarak inandığımız. Biz şöyle daha çok kabul ediyoruz. Biyolojiden öğrendiğimiz. Aslında kediyle benim organizmam arasında hiçbir fark yok. Aynı kimyasallar geçiyor, aynı sinir sistemi var. Omurga aynı şekilde işliyor. Etimiz aynı. Ama onun ruhu yok, benim var. Onun bir içi yok, benim var. O düşünemiyor, ben düşünebiliyorum. 19. 18. yüzyıl bütün bu dönem yakın zamana kadar, hatta şimdi kırılmalar var burada, tam tersine hayal etmişiz. Şunu demişiz. Dışımız aynı, içimiz farklı. Az önce şamanlığın tam tersi. Görebildiniz mi, yakalayabildiniz mi bilmiyorum. Yani şemayla falan anlatmak daha kolay olurdu ama şu yüzden anlatıyorum bunu. Tam böyle bir hayal, başka türlü bir hayal var orada. Aşırı hayvan öldürmenin önüne çekilmiş bir set aslında. Bizim bugün bildiğimiz ahlak diye anlattığımız, din diye anlattığımız kurallar vesaire aslında hepsi hudut koyma. Az önce hukuk diye bahsettiğimiz hukuk sistemi de bir haddini bildiren bir sistem aslında. Kimin nereden geçemeyeceğini gösteriyor ve bunlar hep müzakere alanı. Bu sistemde şamanlar bir kuşu öldürüyorlar. Kuşu öldürüyorlar hala. Ama kuşu öldürmek çok kolay değil. Topluca öldüremiyorlar çünkü kuşun kendilerinden intikam alabileceğini düşünüyorlar. Kuşun da bir ailesi olduğunu düşünüyorlar. Kuşların da kendi halkı olduğunu düşünüyorlar. Yani halklar kardeştir diyorlar ama insanlardan sınırlı bir halk değil kafalarındaki. O yüzden de öldürürken ormana gidip hediye veriyor. Ya da kuş cemaatine, kuş halkına gidip bir hediye vermeye çalışıyor. O yüzden de 100 tanesini, 1000 tanesini öldürüp ortada bırakamıyor. Şimdi bu da insan. Bizim tavuk çiftliğinde onu üreten de insan, çalışan da değil de belki daha çok onun sahibiyle. Aradaki o farklar, başka türlü dünyayı hayal edebilmeye yönelik o farklar aslında bizim hudutlarımızı da belirliyor. Ve şunu demeye çalışıyorum. İnsan bir sürü başka huduta riayet etmiş. Şu güne gelinceye kadar. Yani sadece hep böyle bildiğimiz insan, bizim şu an tanıdığımız insanlardan oluşmamış toplumlar. Başka türlü hayaller olmuş. Şamanlık bir örnekti bu arada sadece. Bunun gibi başka bir sürü sınır çekme usulü var. Bunların bir kısmı bize bugün delice geliyor. Çünkü bir şamanla konuştuğumuzda arada sırada ben de Kartal Dolu'na girdim falan diyor. Kartallarda toplantısı var, meclisi var. Şu an Kartal Meclisi'nde konuşuluyor bizim akıbetimiz falan diyor. Ulan delirmiş olmalısın diyorsun şaman dinlediğin zaman. Aptalca geliyor bizim kafamıza. Ama bir yandan da tam da onu hayal ederken başka bir şeyi mümkün kılıyor. Hudut çekmiş oluyor. Katliam yapamamış oluyor kartallara, kargalara karşı. Neyse. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani insan doğası hep böyledir zaten cümlesi hiçbir şey anlatmıyor. Merhaba. Ben şeyi merak ettim. Burada hayvanlara karşı yapılan eziyetten bahsettik ve biraz da zevk meselesi gibi. Mesela bir deri ayakkabı giymeyebiliriz ya da seçimimize göre et yemeyebiliriz ama bir yandan da bilim için yapılan eziyetler var. Biraz daha görmediğimiz. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani bilimin ilerlemesi için etik sebeplerden dolayı insan üstünde deney yapılamıyor. Hayvanlar üstünde yapılamaması ve bunu kabul etmek sizce bir ikiyüzlülük mü yoksa kaçınılmaz bir sonuç mu? Bunun hakkındaki görüşünüzü merak ettim. Özellikle bir akademisyen olarak. Sağ ol. Yani görüşümü söyleyebilirim ama bunlar hakikaten çok meşakkatli konular. Yani burada her şeyin kanununu bilen insanmış gibi konuşmak istemem. Yani bu yasaklanmalı, hani can bitmeli falan. Ama belki şöyle bir sayıyı ortaya dökmek önemli olabilir. Bununla ilgili hakikaten araştırmalar var.
Bilimin ilerlemesi için yapılan hayvan deneyleri çok küçük bir yüzde. Hayvan deneylerinin büyük bir bölümü mesela parfüm sektörü için yapılıyor. Yani hakikaten çok ufak ve orada da hayvan deneylerinin yerine konulabilecek bir takım başka usuller de var diye konuşuluyor. Ama uzmanı olduğum bir konu değil. O yüzden hani tıp bilimiyle ilgili tak diye ahkam kesmek istemiyorum. Ama gene de hani hayvan deneyleri denilen bilimin ilerlemesi için yapılıyor bunlar. Bence oraya böyle bir parantezi alıp tam olarak değil, bilimin ilerlemesi için değil, belli sektörlerin ilerlemesi için daha ziyade yapılıyor. Büyük bir çoğunluğu en azından böyle demek belki bizi başka düşündürtür. Ama dediğim gibi yani çok az bildiğim bir alan.